Herkese merhaba, Top Eleven'ın değerli menajerleri. Goastim FC kulübü menajeriniz ben Emrullah Zengin ve bu videomuzda arkadaşlar size ızdırap olan, hepimize ızdırap olan 3-1-5-1 taktiğine karşı nasıl bir oyun oynayabiliriz, nasıl neler yapabiliriz bunu konuşacağız arkadaşlar. Sizi böyle bir sıkıntıdan kurtaracağım arkadaşlar. Sahi beni koruyabilir misin? Koruyamazsam ölürsün. Bu kadar basit. Ve arkadaşlar ben arkadaş listemde baktım ki böyle 3-1-5-1'i oynayan kimler var. Yani bir bu arkadaşımız var, Rowling. Daha önce kadro incelemesi de yaptığımı hatırlıyorum ve taktik bu 3-1-5-1 ızdırap taktiği. Defanslar hep zayıf ve hücumcular ise muazzam. Orta sahada keza aynı şekilde. Böyle bir rakibe karşı nasıl bir taktik yapabiliriz arkadaşlar? Öncelikli olarak bir oyuna başlarken bu oyuncu size denk olsun veya olmasın fark etmez. Yani sizden düşük bile olsa ki burada düşük olmasının da çok bir avantajı yok çünkü şeyleri gösteriyor bize. Kaleciler defanslar zaten hepsi düşük. Bu yüzden de çok bize doğru bir analiz olmuyor ama sizden düşük dahi görseniz gene de temkinli olmanızı tavsiye ederim. Şimdi burada arkadaşlar genelde benim böyle bir menajerle karşılaştığımda yaptığım taktik ve analiz önce oyuncuların hepsini tek tek bir analiz ediyorum. Zayıf yönleri neler onları keşfediyorum ya da gerçek oyun gücünü ortaya çıkartıyorum. Yani bunun mesela kalecininki 170, bunun savunma gücü 170, 55, 53 yani bu da kaç 54. Defansı ortalama 55, 170 de burada yani 170, 130, 130 civarında, 115 civarında bir defans gücü var. Tabi DMC'yi de boş geçmemek gerek. DMC de bayağı iyi zaten. Bu oyuncuları tek tek analiz ediyorum arkadaşlar ve gerçek oyun gücünü daha böyle bir analiz edebiliyorum. Oyun gücü videomuzu hemen şurada bulabilirsiniz. Şuraya ekleyeceğim arkadaşlar. Buraya tıkladığınızda oyun gücü videomuzu nasıl yaptığımızı bulabilirsiniz. Burada ben bu menajerlere karşı genelde yani proaktif de oynuyorum ama reaktif de oynadığım oluyor. Yani rakibe göre analizi de yapıyorum. Genelde mesela şu anda ben Rowling'le oynayacak olsam gene uzun top oynarım. Yani şu defansı gördüğünüz gibi arkadaşlar şurası tamamen zaten düşük. Uzun top oynarım. Kaleciyle karşı karşıya kalırım. Ve daha çok böyle yani ileri hatlarına baktığımda da gayet iyiler. Bu yüzden offside'ı kapatırım. Burada 3-1-5-1 oynayan rakibe karşı yapacağım taktiklerde ya böyle savunmayı kapatırım ama burada orta sahayı kalabalık tutuyor. Yani olabildiğince şu orta sahada boğuşmamak gerekiyor. Orta sahada boğuşursak onlarla her türlü bizi yenerler. O yüzden yani ben daha çok uzun topu daha çok öneririm. Veya top sizin ayağınızda kalmasını isterseniz oyuncularınıza, orta sahadaki oyuncularınıza güveniyorsanız da eğer bu sefer kısa topa dönmenizi de tavsiye ederim. Kısa top iyi iş yapacaktır. Ya kısa top ya uzun top. Ya çok karışığa yeltenmemek lazım çünkü adamların zaten orta sahası mükemmel. Bizi mahvederler. Ya böyle üçlü defans yaparım eğer kanatlar da şuradaki kanatlardaki oyuncular eğer iyiyse o zaman da arkadaşlar ben kendi oyuncularımı bu sefer dörtlüye dönerim. Bu şekilde bir dizilişe dönerim. Tabii ki gene burada uzun top ya da kısa top tercihi yapacağım. Şöyle bir dizilişte dönebilirim hatta bu da olabilir yani. Bu şekilde de dönebilirim. Hatta bunu da böyle çekebilirim yani Hodri meydan tarzında kısa top oynayacaksam. Tabii ki orta sahada olabildiğince boğuşmamak lazım. 3-1-5-1'i başka türlü yenebilmenin çok fazla bir imkanı yok. Ama ben size şimdi çok püf noktasını öğreteceğim. Onları yenebilmemizin çok basit bir yöntemleri de var aslında. Şimdi rakibi tek tek analiz yaptık. Oyuncularımızı bu dizilişimizi yaptık. Taktikleri de yaptık. Sert hücum ya da savunma yaptık. Uzun top oynadık veya kısa. Yani offside'ı genelde kapatmanızı tavsiye ederim çünkü onların forvetleri gayet iyi. Ama eğer pozisyon almaları düşükse mutlaka offside'ı açın. Top çalmayı gene rakibin bakın bakalım güzel duran topları yoksa zor yapın. Duran top oynayan oyuncu yoksa zor yapın. Agresif olsun oyuncular. Maçtan kemik sesi çıksın arkadaşlar. Kemik sesi. Öyle yok bedava puan kazanmak. Kontrata açık yapabilirsiniz veya kapalı da yapabilirsiniz. Bu tamamen rakibe göre yapacağınız analizlerde geçerli. Uzun topu da tavsiye edebilirim. Hatta 3-1-5-1'den bizim
Fatih Hoca'nın da bir takımı var. O da muazzam zaten. Yani Fatih Hoca'nın takımı da mesela, şu takımda da mesela gene 3-1-5-1. Yani şu kadro tam bir ızdırap taktiği, dizilişi diyebiliriz. Ama bunun da arkadaşlar, yani geçen hafta federasyonda oynamıştım galiba. Çok güzel bir rakipti hatta. Hatta var mı o? Onun üzerinden de konuşabiliriz. Çok keyifli bir maçtı. Sürekli taktiksel olarak şey yaptık. Neredeydi o? Taktiksel olarak baya savaş halinde geçti maç. Baya da eğlenceliydi yani. Keyif de aldım maçtan. Pazar günü değil, cumartesi günü yapmıştım galiba. Şu takım olabilir, evet. Şimdi değiştirmiş dizili. Bu benim diziliş. Ha, şu dizilişti. Bunun mesela maç içerisinde arkadaşlar sürekli taktik yaptı, sürekli bir şey yaptı, 3-1-5'e 1'e döndü, şeye yaptı. Hepsine tek tek karşılık verdim. Tam bir taktik savaşıydı. Çok keyif almıştım. Ama tabii ki zor da olsa kazandık diyebilirim yani. Çok böyle benim üstünlüğümle geçen bir maç olmadı. Kaybetseydim de bir şey değişmezdi. Ama 3-1, 5-1'in kazanmanın yöntemini şimdi söyleyeceğim size arkadaşlar. Şunu da bir göstereyim. Her şeyi yaptınız. Yani özellikle böyle Fatih Hoca gibi bir takımla karşılaştığınızda sizin gücünüzle onun gücünü kıyasladınız. Yani bunlara çok bakmayın derim ama gerçek oyun gücüne bakın. Gerçek oyun gücü nedir? O daha etkili olacaktır. Bunları da yaptınız. Daha sonrasında arkadaşlar, yani nasıl oynayacağınıza hepsine karar verdiniz. Mesela şu taktikte şuralara birer oyuncu dizmek şu şekilde en azından savunmayı şöyle kenarlara doğru açacaktır. Bu savunma böyle açılacaktır biraz daha. O yüzden savunma açıldığında orta sahadaki göbekteki oyuncumuz ise bu alanı iyice doldurup buradan belki bir atak bulabiliriz. Bu yüzden uzun top tavsiye etmemin nedeni çoğunlukla bu. Yani şu şekilde uzun top oynayıp hiç defans şuradaki orta sahadaki oyuncularla boğuşmaya hiç gerek yok. Bu şekilde uzun oynayıp her iki kanatta yapabiliriz. Böylelikle bu defans oyuncuları da açılacaktır buradan ve açıldığında da tamamen orta sahada göbekte işi belki bitirebiliriz ama tabii ki bu da sadece bir versiyon. Bunların hepsini tek tek analiz ettiniz. Tabii ki burada defanslı dörtlü yapmakta fayda var çünkü rakip şurada gördüğünüz gibi bayağı kalabalık gelecek orta sahadan. Bunları durdurabilmek maharet. Bunları yaptık. Rakibi iyice analiz ettik. Hepsini tek tek oyunculara baktık. Oyun taktik sistemimizi kurguladık. Oyuncularımızı biliyoruz. Nerede iyi oynadıklarını biliyoruz. Ona göre de bir saha içi dizilişler yaptık. Hepsini yaptık. Ve maça geçeceğiz arkadaşlar. Burada en önemli şey böyle bir rakiple eğer böyle bir final maçınız ya da çok kritik bir maçınız varsa size kazanmanın püf noktasını anlatayım. Burada mutlaka kazanıyorsunuz. Yani bunu yaptığınızda rakip baya dağlara taşlara vuruyor. Eğer %20-30 farkınız varsa eğer rakipten, ben şu anda Fatih Hoca ile oynasam onu geçemem. Yani aradaki fark hem gerçek oyun gücünün arasında da baya bir fark var yani. Şu farka baktığımızda baya bir fark var. O yüzden ben geçemem onu ama böyle %20'lik %30'luk bir fark varsa da %30'a kadar bir fark olsun. O zaman arkadaşlar tüm proaktif olarak oyuncunuzu, takımınızı hazırladınız ve son olarak arkadaşlar tüm takıma artık antrenman sistemlerindeki bu yaptığımız antrenmanların bunların hemen hemen hepsi arkadaşlar tamamen oyuncuların becerisini arttırmak için, yani başka bir şeyi yok yani çok da bir esprisi yok. Buradaki artık antrenmanlar daha çok beceriyi sağlıyor, beceri antrenmanı sağlıyor ama böyle 3-1-5-1 ile oynayan bir rakibe karşı oynadığınızda bunlar arkadaşlar yapılabilecek tüm takımı seçeceksiniz ve bu sefer alıştırmalarda bu kartlardan kullanacaksınız arkadaşlar. Şurada kullanacağınız, ben bunlara açık mavi diyorum, hatta mavi de diyebiliriz bunlara. Bu mavilerden 4 tane kart kullanmak, şu morlardan 2 tane karta bedel, şu morlardan bir tane karta bedel ve bu morlardan bir tane kartın gücüne bedel ve bu morlardan da 2 tane kart kullanımı, hemen hemen yaklaşık 2 tane kart kullanımı, bunlardan da bir tane sarı karta bedel.
Yani şu anda %30 güçlü, %40 güçlü bir rakibe karşı siz şu sarı kartı kullansanız veya mor veya açık mavilerin fullünü kullansanız diyelim. Tüm takıma yaptırdınız. Hatta şu yeni gelenler var ya arkadaşlar etkinliklerden. Bunlar da bayağı bir maç formunda bayağı etkili oluyor. Bunlardan da koyabilirsiniz yani. Ondan sonra takım oyunu kartlarından koyun. Birer tane veya dörder tane fark etmez. Tüm takıma yaptırın ama tabii ki reklam desteği de alın. Yaptırdığımızda arkadaşlar rakip forvetler dağlara taşlara vuruyor. Yani maç içerisinde bu antrenman kartlarının etkisi sonucu direkt etkiliyor. Siz her şeyi doğru yaptınız. Rakibiniz sizden %20-30 güçlü. Ve sizin forvetler dağlara taşlara vurduğunda bilin ki rakip böyle bir kart kullanmıştır antrenmanda. Veya siz aynı şekilde rakip dağlara taşlara vurduğunda siz böyle bir kart kullandığınızda rakip dağlara taşlara vuruyor. Bu yüzden de arkadaşlar böyle 3-1, 5-1 de yapsa, envai çeşit bir taktik de yapsa, yeni bu antrenman sistemlerindeki bu kartlar sayesinde yani %30, %40'ı belki zorlarız ama %30'luk güçlü bir rakibi eğer o kart kullanmamışsa yenmemiz çok büyük bir ihtimal. Yani oyun içerisindeki bug'ı bu şekilde de bulabilirsiniz. 3-1, 5-1'i yenmenin detaylı yollarını anlatmaya çalıştım. Yani umarım sadece burada antrenman kartlarını ön plana çıkartmış olduk. Siz de bunlardan fayda sağlarsınız zaten. Siz bu konuda 3-1, 5-1'e karşı, rakiplere karşı neler yapıyorsunuz? Yorumlarda yazın lütfen. Bilgi akışı olur. Belki unuttuğum, atladığım veya öğrenmem gereken şeyler olur sizlerden de. Yorumlarda yazarsınız lütfen. İçerik hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yeni videolardan ilk haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Herkese keyifli oyunlar, iyi eğlenceler arkadaşlar.